kocaman bir sıfır. Büyük bir kayıp. Çocukluğumdan beri anlamadığım bir hikaye. Gerçekten bir coğrafya, dünyada eşine az rastlanır bir coğrafyaya sahip olmakla ve bunun da en önemli nedenlerinden birinin 3 tarafı, 3,5 tarafı, her tarafı deniz olmakla övünen bir coğrafya, o övündüğü şeyin parçası olmaktan nasıl bu kadar uzak olabilir? Neden? Anlaşılır gibi değil. Tarihimize baktığımızda kendi tarih başarılarımızla, o çok övündüğümüz başarılarla, ya tarihte şunu yaptık, şu deniz savaşında onların da kafasına böyle çaktık diye övündüğümüz zaman mı deniz sadece aklımıza geliyor? Sadece o zaman mı? Ya da bugün gündelik politikaya baktığımızda o gündelik politika denizlere sahip bir ülke olmamız nedeniyle bizi önemli kıldığı zaman mı deniz aklımıza geliyor? Kocaman bir sıfır. Etrafımızdakileri göre onların değerini anlamak. Yani biz demek ki asırlardır denizin değerini anlamamışız. Çünkü görmüyoruz, bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Denize doğru bakan ne kadar insan var çevrenizde? Gerçekten ne kadar insan var? Yüzünü denize dönen bir ülke miyiz biz? Bizim için deniz sadece manzaralı ev. Bizim için deniz sadece İstanbul'da yaşıyorsanız ya da tatile işte deniz kıyısında bir yere gittiyseniz o deniz kıyısındaki yerde ya da İstanbul'da deniz kenarındaki meyhanede sadece oturduğunuz anda ya baba buranın manzarası müthiş ya deyip ondan sonra dönüp masadaki o gündelik hayhuya teslim olmak. Belki de bir iki tane Instagram fotoğrafı. O kadar. Binlercesi olan Instagram fotoğraflarından veya sosyal medya fotoğraflarından 2 tane daha eklemek. Biz çevremizdekilerle yeniden ilişki kurmak için, bu deniz olabilir ya da şu anda içinde bulunduğumuz gibi bir ormanlık alan olabilir, orman olabilir, doğanın ta kendisi olabilir. İlişkilerimiz sadece ve sadece bakmak üzerine, görmek değil. Biz sadece bakıyoruz. Bakıyoruz. Çok gerekiyorsa eğer o anda baktığımız anı bir fotoğraflıyoruz. Mutlu oluyoruz çünkü onu paylaşıp baktığımızı bir başkasının bakma alanına hediye ediyoruz. Bak ben baktım, sen de burada sosyal medya üstünden bak. Görelim mi? Bizim hiçbir şey gördüğümüze inanmıyorum. Yani denizle ilişkimizin de bu olduğuna inanıyorum. Evet, yani bugün belki denizde daha çok denizden başka türlü faydalanmalar ve özellikle de midevi faydalanmalar üstüne konuşacağız. Mehmet bizi buraya doğru yönlendirecek ama hikaye sadece bununla sınırlı değil. Peki hemen ben şunu sorayım. Türkiye'de çok güçlü olan bir edebiyat var değil mi? Türkiye'deki edebiyatta deniz ne kadar var? Doğa ne kadar var? Hemen Sait Faik hikayelerinden söz edebiliriz değil mi? İşte hemen söz edebileceğimiz Zeyyat Selimoğlu hikayeleri, Cemil Kavukçu. Çok güzel. Biz sadece bunları parmakla sayarak söyleyebiliyorsak bir sorun yok mu? Doğadan söz ederken biz sadece ve sadece Yaşar Kemal'den söz ediyorsak ve veya birkaç isimden daha söz ediyorsak bunda bir sorun yok mu? Bu ülke masalını, meselini, türküsünü, hikayesini, gündelik anlatısını ve sonuçta yazılı edebiyatını bile denizin, doğanın üstüne, içine kuramamış durumda. Türkiye'nin denize kaç kilometre kıyısı var? Tamam, yani bilmiyorum ama tahmin edebiliyoruz. Mukayese şudur, Fransa'nın kaç kilometre vardır? Mukayesede herhalde biz çok öndeyiz değil mi? Peki neden denizler altında 20.000 fersahı bir Fransız düşünüyor da Türk düşünmüyor ve hayal etmiyor? Neden deniz altındaki yaşamı bir Fransız düşünüyor, buradan bir evren kuruyor, buradan bir dünya kuruyor, buradan bir gelecek projeksiyonu yapıyor ki o yaptığı projeksiyon bilime katkı sağlayan bir gelecek projeksiyonu. Bizimki ne yapıyor denize bakıp? Sor, denizle bugün nereyi keşfedebiliriz? Bitmiş artık, dünyayı bitirmişiz. Denizle bugün keşfetmek istediğimiz yer, Mars'ta su var mı? Gidelim orada suyla neyi keşfedebiliriz? Denizle keşif derken çok önemli bir şeyi atlamayalım lütfen. Deniz belki de o insanlık tarihinin başlangıcında gerçekten merak ve keşif duygusunu tetikleyen bir coğrafyaydı. Akıl alır gibi değil. Düşünsene yani daha
çatalı bıçağı bulmamış, dünyayla, doğayla ve dünyadaki o andaki diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağını bulmamış adamlar sal yapıp niye başka kıtaya gitmeye çalışırlar? O gerçekten de merak duygusu, keşif duygusu. Ama bizim bugün modern insanın o keşifle ilgili meselesi aslında keşif değil, işgal duygusu. İşgal duygusu. Bugün artık işgal edebileceğimiz yer kalmadığı için denizle ilişkimiz başka bir şekilde. Merak edeceğimiz bir şey değil o. Bugün biz gerçekten de yarın öbür gün Mars'ta nasıl bir işgal dünyası kurabiliriz merakıyla Mars'taki suyu. Bilim insanları için söylemiyorum. Bilim insanlarının algısı, kurmaya çalıştığı evren bambaşka. Ve fakat bizim buna o sıradan işte benim buna bakış açım bu. Ne yazık ki dünya denize olan merakını işgal edilecek alanlar azaldıkça, yok oldukça, bittikçe onların da denizle yarına dair bir projeksiyon, bilime dair bir projeksiyon, doğaya katkıya dair bir projeksiyon oluşturmak adına bitti.